Geldik tasarım ile örgü köşemize. Tümin ablacığım nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim. Yemekleri yaptım. Geldim yanına. İyi Şimdi yaptın. bugün nelerimiz var? Pelin'cim bugün daha önce ördüğümüz dokumayı getirdim. Tekrar göstermek istiyorum. Çünkü dokuma çok ilgi çekti, çok beğenildi. Şöyle tutalım. Ama hiç görmeyenler için tekrar göstermek Evet. istiyorum. Bu bir etoldü. Daha önce böyle enli 2 metre demiştim. İpi Uzun uzun. 2 metre keseceğiz böyle uzun uzun. Omuzlara alabileceğimiz böyle bir etol. Böyle bir şey çalışmıştık. Bunu uzun atkıda da göstermiştik. Orada 2,5 metre keseceğiz ipleri demiştik. Şimdi bu bir ekose çalışmaydı. Biz bunu dokumayla yaptık. Hanımların da neden beğenisini aldı? Çünkü şiş kullanmadan, tığ kullanmadan... Direkt elle. Evet, elle örebilecekleri bir dokuma çalışması. Örgü bilmeye gerek yok, çok kolay. Yani böyle bir çalışmayı çok kolay herkesin yapabilmesi ilgi çekti tabii, beğenildi. O yüzden bunu tekrar getirdim. Çünkü burada ben bu çalışmayı anlatırken buraya da değineceğim, bunu da yapabilecekler aynı zamanda. Onun için getirdim. Bir de şunu söylemek istiyorum, tabii siyahı gösterdiğimiz için geçen sefer yaptığımız bölümde herkes siyahla yapmaya çalışıyor. Şöyle sorular geldi. Başka renkle yapabilir miyiz? Olur canım, olmaz mı? Olmaz mı? Tabii. Olur tabii. Onun için ben beyaz da getirdim. Beyaz da çok güzel. Beyazda da belli oluyor. Beyaz- Her renkte belli ediyor kendini aslında. Her renkte belli ediyor. Böyle Beyaz da çok beyaz güzelmiş. bir atkı Ekru gibi. yapabilirler. Evet, böyle ekru. Bunun içinde yine batik bir iplik kullanacaklar. Yanında beyaz iplik kullanacaklar. Öyle serecekler ipleri. Biraz sonra göstereceğim şimdi çalışmayı. Ben bunu da göstermek istedim. Şöyle bir beyaz paltonun üzerine ne kadar şık olur. Çok değil çok mi? güzel olur. Yani bu ekose çalışması her renkli olur. Gri ile de yakıştırarak başka batikleri gri ile de olur. Her renkli olur. Kahveyle olur, hepsi olur. Şimdi bunları gösterdik. O zaman çalışmamıza başlayalım. Başlayalım. Bugün yapacağımız çalışma şimdi kaz ayağı görünümünde. Kaz ayağı görünümünde ama Çok meşhur bir desendir o, değil mi? evet, meşhur bir desen. Şöyle, bu halk arasında kaz ayağı görünümü. Ama dokumada yaptığımızda bu bez ayağı. Bez ayağı. Adı bez ayağı. Böyle bir şal çalışması yapacağız. Bu etol. Yine 2 metre. Bu etolü yapabilmek için 2 metre keseceğiz iplerimizi. Ve bu çalışma için biz 3 yumak böyle dokusu farklı, hafif, etkili bir dokusu olan iplik kullanıyoruz. Yine siyah kullanıyoruz 3 yumak. Yani 3 yumak bu iplikten, 3 yumak bu iplikten kullanıyoruz. Evet, yumak sayılarını söyledik bu şal için. Bunu yerine bırakalım. Şöyle. Bunu bıraktık. Şimdi bu Bunu çalışmayı yapacağız. Şöyle gösterelim. Bu da şöyle dar bir atkı. Bunun için biz şöyle bir iplik kullanıyoruz. Kalın bir iplik, yünlü, enli, hafif bir iplik. Bu ipliklerin dokusu bu çalışmaya çok uydu. Uygun değil mi? Çok uygun. Yani bu dokuma çalışmalarına aynı zamanda biraz önce gösterdiğim Bu biraz bukle bukle gibi. dokuda Daha evet düz bukle gibi. bukle inanılmaz bir dokusu oldu. Yani imkan olsa da izleyicilerimiz böyle şunlara bir dokunabilse Pelin. Öyle değil mi? Yumuşacık, evet, baksana. Yumuşacık, çok hafif. Ne kadar da ısıtıcı. Çok bir ısıtıcı, şey var, evet, tipi var. yünlü, kolay yapabilecekleri bir çalışma. Şimdi bu iplikten 2 yumak siyah, 2 yumak bu renk kullanıyoruz. Bu çalışma yapabilmek için. Dokumada bez ayağı. Çalışmamızın adı dokumada Bez ayağı. bez ayağı. Aslında kaz ayağı Görünümde görünüyor kaz ama ayağına benziyor. İsim daha Şimdi değişiyor. böyle bir çekeyim bunu. Bunu da böyle alalım birazcık. Ne yapacağız? Tabii Aşama aşama gösterelim. Aşama aşama göstereceğiz. Tabii bunu dayayabilmek için yine Şunu biz gene alalım. Gene alacağız, evet. Şöyle aldık. Şimdi sıfırdan nasıl başlıyoruz? Önce onu anlatalım. Şimdi sıfırdan bu çalışmayı yapabilmek için bizim bir köpüğe ihtiyacımız var. Köpük olacak. Burada köpüğün kalitesi önemli değil. En uygun köpük alabiliriz. Şimdi şöyle yapacağız. Bu ipleri biraz önce gösterdiğim etolü yapmak istiyorsak etol için 2 metre keseceğiz. Ama atkı yapmak istiyorsak böyle uzun atkı 2 kere dolayabileceğimiz boynumuza 2,5 metre kesmemiz gerekiyor. 2 yumağı kesiyoruz. Şöyle siyahı ve bu ipliği kesiyoruz. Ama bunlardan birer tane daha olacak elimizde. Onları kesmeyeceğiz. Onlar kesilmeden kullanılacak.
Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. İpliklerimizi keserken şöyle, bu iplik esneyen bir iplik olduğu için 2 metreyi elimizle veya mezura ile ölçüp böyle katlaya katlaya kesmemeliyiz. Burada iplik esnediği için sonra köpüğe taktığımızda bunlar kısalı uzunlu kalır, iplik ziyan olur. Bunu böyle halıya, Buradan başlayacağız ölçmeye. halıya evet şöyle çekersek gözükecek. Halıya falan koyarak böyle sererek ipliği kesmeliyiz. 2 metre 2 metre. Şöyle. Şimdi bu atkı için tabii 2,5 metre 2,5 metre. Böyle keseceğiz iplerimizi. Ondan sonra bunları köpüğe iğneleyeceğiz. Şimdi şöyle 2 tanesini ben çıkardım. Gösterelim. Bu şekilde iğneleyeceğiz ipliklerimizi. 2-2. Evet, iğnelerken şuna dikkat edeceğiz. Böyle bir istediğimiz kadar 10-15 santim saçak arkada kalacak şekilde arkaya bırakacağız. Böyle iğneleyeceğiz. Yanına tabii 2 tane siyah, 2 siyah, 1 2 tane açık renk iğneleyeceğiz. Bez ayağı deseni için. Bunu yapabilmek için. Şimdi burada tekrar şunu göstermek istiyorum. Bu ekoseleri yapabilmek için de 4-4. Bu serdiğimiz iplikleri 4 tane batik, 4 tane düz renk. 4 tane batik, 4 tane düz renk kurmalıyız. 3 tane açık renk, 2 tane batik kurmalıyız. Özellikle getirdim ki o gün seyredememiş olanlar olabilir. Bunu da yapabilirler. Bunu dokumak için ama 2-2 kuruyoruz. Bu önemli. Şimdi iplerimizi serdik diyelim. Bir yumak bütün alıyoruz. Kesmeden buraya iğneliyoruz. Şunları çıkarayım. Bunlar kısa iplikler. Böyle örelim diye koyuldu ama Tamam, ben kalsın yumaktan şurada. göstermek istiyorum. Eğer son rengimiz siyah ise, koyu renk ise bu desenin oluşabilmesi için açık renkle başlamalıyız. Açık rengi koymalıyız bunun yanına. Yumaktan gelen. Yumaktan gelen. Şimdi bu yumaktan gelen kesilmeyecek olan ipliğimiz. Bunu böyle bırakıyorum. Bu kesilmeyecek. Yumaktan geliyor. Sonra yanına yine yumaktan gelen kesilmeyecek olan siyah ipliğimizi iğneliyoruz. Şimdi bu bez ayağı desenimizi öreceğiz. Dokuyacağız. El örgü bilmeye gerek kalmadan herkes kendisine bu kış atkı, etol yapabilecek. Şimdi şöyle çalışmalıyız. Tabii bunu normalde böyle dayayarak daha hakim örmeliyiz. Şimdi siz tabii gösteriyorsunuz gösterebilmek bunu. için böyle yapmak zorundayım. İğneler kullanacağız yanda. Şimdi geçen seferki dokumada şunu söyledik. Her seferinde sanki iğne takılacak gibi algılandı. Böyle iğnelerimiz her sırada takılacak gibi. O zaman da düşünürsek yukarıdan aşağıya bir sürü iğne kullanmamız gerekir. Ona gerek yok. Biz bu iğneleri 2 iğne ile bile bütün dokumayı yapabiliriz. Dokuyacağız, iğneleri aşağı çekebiliriz. Aynı iğneyi aşağı devam Aynı iğneyi edeceğiz. aşağıya Anladım. devam edebiliriz. O şekilde olacak. Şimdi yani 4 iğne ile bile ben bu dokumayı yapabilirim. Başlıyoruz. En son 2 tanesi siyah olduğu için açık renkle başlıyoruz. Açık olsaydı siyahla başlayacaktık. İpliğimizi bir üstten bir alttan. Şuraya iğneliyoruz tabii başlamadan. Neden iğneliyoruz? Bizimle birlikte iplik gelmesin diye. Bir üstten bir alttan. Şöyle ipliği yürütüyoruz. Bu çalışmanın kolaylığı şu. Alt bölüm açık olduğu için ipler. Geleceğiz ipliği, döneceğiz. Hemen böyle arada ipi çekerek rahatlatacağız. Yine devam edeceğiz. Rahatlatacağız, yine devam edeceğiz. Bir alttan bir üstten böyle örüyoruz. Burada dokumayı yaparken şu önemli. Hep böyle birbirinin içerisine yerleştirerek ipliği yapmalıyız. Şimdi akıla şu da gelebilir. Bu iplikler böyle kaldırılsa birer tane altta bırakılarak ipliği böyle geçirsek bu da olabilir, bu da mümkün ama bunu ben önermiyorum. Çünkü tek tek aldığımızda bu iplik daha bir oturuyor O aralara. zaman şu sıkılığı olmayacak. Aralara daha iyi oturuyor. Öbür türlü sanki aradaki iplik çekmiş gibi oluyor. Onu ben beğenmiyorum. Çekmiş gibi oluyor. Burada daha iyi oturuyor. Şimdi geldik. İğne taktık. Dönüyoruz. Dönüyoruz. Şöyle bu ipleri hafif çekerek yani oturtarak
Başıboş bırakmıyoruz. Dokumaya hakim oluyoruz. Sol elimizle hep destekleyeceğiz. Altta kaldı şimdi iplik. Bunu üste geçiriyoruz. Üstten başlıyoruz. Şimdi alta, üste, alta. Bu şekilde devam ediyoruz. Fakat iplikleri hep aşağıya böyle düzelterek, parmağımla ördüğüm yerleri destekleyerek yukarıya doğru. Bu çok önemli. Yani dokumaya hakim olarak ilerliyoruz. Böyle başıboş bırakarak sadece burada amaç ipliği alttan ve üstten yürütmek değil. Dokumaya hakim olarak ipleri yerleştirerek, farkındaysan çekiyorum. Evet. Aşağıya doğru biraz düzeltiyorum şöyle. Bu çok önemli. Bu çekerek aşağıya doğru düzeltmek çok önemli. Böyle örüyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Bu şekilde bu desen için öyle hiçbir şeye bakmaya gerek yok. Bir kural yok, sayı yok. Sadece dikkat etmemiz gereken şey 2-2-2 ipliğimizi kurmak. Sonra da siyah ile en son bittiyse açıkla örmeye başlamak. Açık renkle bittiyse koyuyla başlamak. Evet, geldik sona. Şimdi burada tabii iplerimizi böyle rahatlatıyoruz. Bu ipi buradan kurtarıyoruz. Başta biraz örene kadar bu çalışma olur. İpi rahatlatacağız. Sonra zaten kendinden daha rahat hale gelir. Geldik. Burada şimdi yine iğne takacağız. Evet. Ve 2 tane başta durmasını öneriyorum. Sonra iğneleri aşağıya doğru alırız. İpliği gittik ve geri döndük. Açık rengi. Şimdi koyu rengi alıyoruz. Koyu renkle devam ediyoruz. Alttan geldiği için en son iplik. Şimdi Üstten üstten. Tekrar alttan. Tekrar üstten. Tabii burada da yine sağ elimle. Şimdi şöyle olur mu acaba? Böyle alsam. Böyle sağ elimle devam edeceğim. Tabii siyaha da iğne takacağız. Siyahla başlarken de iğne takacağız. Böyle çizerlerse, şu çizgiye iğneleri takarlarsa düzgün gitme şansı olur. Yamuk olmaz, içeriye doğru bir daralma olmaz. Böyle örüyoruz. Şimdi anlaşıldı zannediyorum. Siyahla gideceğiz. Ona da bir iğne takacağız. Böyle destekleyerek, düzelterek bir alttan bir üstten dokumamızı yapıyoruz. Herkesin yapabileceği bir şey değil mi? Kolay aslında. Çok kolay. Çok kolay bir çalışma. Böyle bunu herkes yapabilir. Şimdi geldik. Yine iğne takıyoruz. Böyle devam edeceğiz, geri döneceğiz. Şimdi ilerleyen çalışmayı alayım. Gösterelim. Orada devam edelim. Sadece bu hareketi yaptığımızda biz bu deseni elde edebiliyoruz. Örüyoruz. Ördüğümüzde tabii daha da bu böyle güzelleşiyor, düzgün oluyor. Buradaki şu desenler bizim ipliği açık rengi 2 kere, bir kere geliyoruz, bir kere dönüyoruz. Sonra siyahı alıyoruz, geliyoruz, dönüyoruz. Sonra açık rengi alıyoruz. Yanda bunları tabii bir kere doluyoruz. Şöyle doluyoruz ki boşta kalmaması için. Böyle geliyoruz, dönüyoruz. Bu şekil kendiliğinden oluşuyor. Yani bunun için biz bir şeye uymamızda Ekstra çaba sarf etme gerek yok. hiçbir şey sarf etmeye, bir sayı, desen, bir yere bakmamız falan hiçbir şey gerekmiyor. Sadece bu hareketi yaptığımızda biz bu deseni elde edebiliyoruz. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Bu dokuma tabii ilerleyecek, uzayacak ama bizim aşağıya eğilmemize gerek yok. Yandaki iğneleri çıkarıyoruz. Böyle iğnelerimizi çıkaracağız. Evet. Şimdi iğneleri çıkardık. Dokuma tabii uzadı. Biz bunu alacağız, arkaya aktaracağız. Böyle. Anladım. Arkaya aktaracağız. Aynı yerden devam edeceğiz. Sonra şuralara iğneyle tutturacağız dokumamızı. Aynı yerden devam edeceğiz. Bu dokumalar dağılır mı diye soruyorlar. Kesinlikle dağılmaz, mümkün değil. Şöyle kenarları dokuyoruz ipliği. Yani dağılması mümkün değil Hiçbir bu şey olmuyor, çalışmanın. aynen. Gayet Hiçbir şey toplu. olmaz. Hiçbir şey olmaz, gayet sağlam. Zaten yanda döndürürken iplikleri döndürüyoruz. Yine tabii şöyle Bunu da şunu da gösterelim. göstermek istiyorum. Bu da işte bukle olan Bu da bukle iplikten. olan. Yine saçaklar için böyle altını kesiyoruz. Öbür iplik için de geçerli. Kesiyoruz, bağlıyoruz. İki kere bağlayıp
Diğer iplikte şöyle bunu ütülüyoruz. Buharlı ütü yapıyoruz. İkişer kere düğümlüyoruz. Şimdi başka bir kolaylık göstermek istiyorum bu dokumada. Çünkü ne kadar kolaya eve indirirsek sanki bu iş daha iyi olacak. Çünkü köpük bulamayanlar olabiliyor. Evet, bayağı şu an yastıkta. Evet. Koltuk minderi hatta. Evet, neden işte köpüğü alacağım, dışarı çıkacağım, var mı, nerede satılıyor, bir sürü sorular alıyoruz biliyor musun? Evdeki koltuklarına, koltuklarının bu arka bölümlerine böyle sünger olan, tabii düz olursa bu daha iyi olur. Süngere aynı şekilde iğnelerle tutturup iplerimizi aynı gösterdiğim dokuma şeklini böyle yastıklarımızda da Şahane. örebiliriz. Evet. Bu fikri de verdik. Umarım Güzelmiş. artık Çok güzelmiş. örmemek için, dokunmamak için hiçbir sebep Bahane yok. kalmadı. Tütülün avlu artık affetmiyor. Bahane Her yok bunun şeyi için. söyledik. Bunu da bırakalım. Güzel bir şey Hanımlara, anlatmış olduk, evet. kolay gelsin diyelim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Eline ayağına sağlık, ağzına sağlık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.